Tarihler 20 Ocak 2008'i gösteriyordu. Yer, Tayvan'ın Changhua bölgesi. Saatler gece yarısına yaklaşırken devasa Yuanlin finans binasının asansör kapıları 37 yaşındaki bir anne ve 4 yaşındaki kızı için açıldı. O asansör 11. kata ulaştığında mantığın ve polisin asla açıklayamayacağı bir şey oldu. Anne asansördeyken aniden kendisinin ve küçük kızının montunu, ardından ayakkabılarını çıkarıp asansörün zeminine attı. Asansörün kapısı açılınca karanlık koridora doğru yalın ayak koştular ve o andan itibaren adeta buharlaşıp yok oldular. Peki o gece onlara ne mi oldu? Haydi gelin, tarihin bu en tuhaf kaybolma vakasını detaylıca inceleyelim. Tarihler 20 Ocak 2008'i gösteriyordu. Tayvan'ın Changhua bölgesinde yaşayan 37 yaşındaki Liu ve eşi uzun süredir maddi sıkıntılar çekiyordu. O gece evde Liu ve eşi çok şiddetli bir tartışma yaşıyordu. Liu, o anki çaresizlikle ve sinir kriziyle gözü dönmüş bir halde 4 yaşındaki kızını kaptığı gibi evden çıkıverdi. Ocak ayının o dondurucu soğuğuna ve karanlık sokaklara aldırmadan kızıyla birlikte motosiklete binip uzaklaştı. Nereye gittiğini, aklından neler geçtiğini hiç kimse bilmiyordu. Sürdüğü o karanlık yollar onu sıradan bir adrese değil, Yuanlin finans binasına getirdi. Burada bu binadan biraz bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü burası sıradan bir apartman veya iş merkezi değil. Yuanlin finans binası devasa bir bina olup içinde ofisleri, otel odalarını ve bomboş karanlık daireleri barındıran karmaşık ve son derece tekinsiz bir yapıydı. Liu asansöre binip 11. katın düğmesine bastı. Asansör yukarı doğru ağır ağır hareket etmeye başlarken kameraya yansıyan görüntüler sıradan bir annenin panik halinden çok daha karanlık bir şeyin habercisiydi. Liu'nun beden dili kesinlikle normal değildi. Sürekli arkasına dönüyor, asansörün kapısını, köşelerini ve tavanını tedirgin bakışlarla süzüyordu. Gözlerindeki o saf korku kamera kayıtlarına gayet net bir şekilde yansımıştı. Ancak ilginç olan şey şuydu. Liu'nun tepkileri kendilerini takip eden bir insandan kaçtığını değil, sanki görünmez bir varlıktan ya da sadece kendisinin gördüğü bir tehlikeden saklanmaya çalıştığını gösteriyordu. Ve asansör 11. kata yaklaşırken insanın mantığının iflas ettiği o akıl almaz anlar başladı. Liu bir anda görünmez bir ateşin içinde kalmış gibi panikle üzerindeki o dikkat çekici kırmızı montu çıkardı. O gece eşinin eve dönmemesi üzerine Liu'nun kocası polise kayıp ihbarında bulunmuştu. Ekipler hızla Yuanlin finans binasına geldi ve o tüyler ürpertici güvenlik kamerasının kaydını izledi. Polisler o asansördeki montları ve ayakkabıları gördükleri an başlarına kötü bir şey geldiğinden şüphelenerek hızlıca 11. kata çıktılar. Ama ne Liu'dan ne de küçük kızından hiçbir iz yoktu. Asansörde bıraktıkları ayakkabı ve montlar dışında. Dedektifler anne ve kızın asansörden inip yangın merdivenlerine yöneldiğini düşündü. 11. katın yangın merdivenine açılan ağır metal kapıya doğru koştular. Kapının kolunu zorladılar. Ama kapı bir türlü açılamadı. Çünkü kapı içeriden kilitliydi. Eğer anne ve kızı yangın merdiveninden kaçtılarsa arkalarından bu kapıyı kim neden kilitlesin ki? Olayın ciddiyeti anlaşılınca bina adeta abluk altına alındı. Koca binadaki havalandırma boşlukları, kilitli odalar, karanlık köşeler, her bir daire polis memurları ve dedektifler tarafından tek tek arandı. Ardından binanın çatısına çıkıldı. Damdaki su depolarına bakıldı. Polisler Liu ve kızının yan binanın çatısına atlama ihtimaline karşı iki bina arasındaki mesafeyi incelediler. Ancak mesafe o kadar fazlaydı ki anne ve kızın diğer binaya atlamaları fiziksel olarak mümkün değildi. Tüm bu devasa aramanın sonucu ne mi oldu? Koca bir sıfır. Şimdi durun ve mantığınızı zorlayın. Etrafı kameralarla çevrili, polislerin adım adım aradığı koca bir binada 37 yaşında bir kadın yanında 4 yaşındaki kızıyla sırra kadem basabilir mi? Sizce bu kusursuz bir kaçış planı mıydı? Yoksa binanın karanlıklarında onları takip eden bir katil mi vardı? Peki o gece o asansörden inen anne ve kızına ne oldu? İnternet dedektiflerinin ve polislerin üzerinde durduğu 3 büyük teori var. Birinci teori, kusursuz bir kaçış planı. Asansördeki o tuhaf hareketleri, montunu ve kızının ayakkabılarını çıkarıp asansörün zeminine fırlatması tamamen planlıydı. Amacı polisi yanlış yönlendirmek, 11. katta başlarına kötü bir şey geldi imajı yaratmaktı. Polis o binadaki her bir dairede detaylı arama yaptı. 4 yaşındaki bir çocuğu polislerin ve polis köpeklerinin gezdiği bir binada günlerce
nasıl tamamen sessiz tutabilirsiniz? Bu teori mantıklı görünse de pratikte neredeyse imkansız. İkinci teori, binadaki avcı. Bu teoriye göre Leo'nun asansördeki hareketleri bir tiyatro değildi. O gerçekten büyük bir dehşet içindeydi. Çünkü birinden kaçıyordu ve o kişi binanın içindeydi. Leo'nun asansörde kıyafetleri ve ayakkabıları çıkarmasının tek bir sebebi vardı. Daha hızlı koşabilmek. Üçüncü teori, psikolojik kriz. Bu teori, internetin en karanlık köşelerinde konuşulan ve dünyaca ünlü Elisa Lam vakasını akıllara getiren iddiadır. Bu üçüncü ve son teoriye göre asansörde anneye saldıran şey bir insan değildi. Liu, yaşadığı ağır stresin etkisiyle o an asansörde şiddetli bir kriz geçiriyordu. Ayakkabıları fırlatıp asansörden yalın ayak kaçtıklarında panik halde binanın kör bir noktasına saklandılar. İnternetin bu karanlık teorileri bir yana, olayın merkezinde duran ve davanın kilit ismi olan biri daha vardı. Liu'nun kocası Jang. Polis kayıtlarında ve soruşturmalarda Jang'ın eşiyle alakalı ifadesi tek cümlelik bir ifadeden oluşuyordu. O gün sıradan bir gündü. Leo'nun o binaya neden gittiğine dair hiçbir fikrim yok. Onun bu ifadesi polisin şüphelerini daha da arttırdı. Çünkü Leo, olayların yaşandığı o şehirde hiç kimseyi tanımıyordu. Yıllarca karısının ve kızının sırrını saklayan bu adam, kendi evinin çatısındaki su deposunu tamir etmeye çalışırken dengesini kaybedip düştü ve hayatını kaybetti. Onun bu tuhaf ölümüyle birlikte Tayvan polisi olayı aydınlatabilecek en önemli tanığı da sonsuza dek kaybetmiş oldu. Ocak 2008'den bu yana o asansör kapısı binlerce defa açılıp kapandı. Ancak Leo ve kızının o gece adım attıkları ve kayboldukları yer sanki bize ait dünyada yer almıyordu. Geriye ne bir iz, ne bir ses, ne de bir veda kaldı. Sadece asansörün o buz gibi metal zeminine alelacele fırlatılmış mont ve ayakkabı. Leo'nun kocasının 2023'teki ölümünün ardından geriye kalan aile üyeleri mahkemeye başvurdu ve geçtiğimiz senelerde anne ile kızının yasal olarak ölü kabul edilmesine karar verildi. Yani Tayvan polisi için bu dosya artık resmen kapandı. Ancak mantığın sınırlarında ve o binanın karanlık koridorlarında bu muamma sonsuza dek açık kalacaktı. Sizce o gece bir annenin asansörde montunu ve ayakkabılarını çıkaracak kadar dehşete düşüren şey neydi? Bugünlük muamma dosyalarında bu olayı da derinlemesine inceledik. Siz de o gece olanlarla ilgili sıra dışı düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bizi takip edin ve karanlıkta kalmayın.